Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrardan video çekmeye karar verdim. Bu benim için çok heyecanlı olacak ve bu video benim için bir ilk olacak. Çünkü aşağıda bir İngilizce altyazı bulabileceksiniz. Hemen videonun konusuna gelmek istiyorum. Bu videoyu Amerika'da yüksek lisans yapmak adına anlatsam bile şunun uyarısını vermek istiyorum. Bu video aslında herkese hitap edemeyecek birazcık. Çünkü ben kendi deneyimlerimden bahsedip size önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü ben au pair'i bitirdikten sonra yüksek lisansa karar verdim. Bu yüzden her şey hani Amerika'da olup ondan sonra yapmayla ve hani au pair'in getirdiği şeylerle olan aşamalardı. Bu yüzden bu konuda olacak. Ama eminim ki zaten Amerika'dan buraya gelmeyi planlayanlarınız varsa sadece yüksek lisans için onlara da yardımcı olacağını düşünüyorumdur. Ama şunu unutmayalım ki sadece au pair için değil bu video. Eğer Amerika'dan buraya sadece yüksek lisans için gelecekseniz bu sizin için bir aydınlatıcı video olacaktır. Ben neler yaptım önce ondan bahsetmek istiyorum. Daha sonra üniversitenin istedikleri sizden gereksinimleri, işte para, vize olayları vesaire devam etmek istiyorum. Birincisi ben nasıl bu işleri başardım? Au pair'dim. Au pair'in aylarında, ikinci ya da üçüncü aylarını yavaş yavaş düşünmeye başlamıştım. Unutmayalım arkadaşlar, bu evre çok uzun bir evre. Eğer au pair'seniz ve au pair'in 1. yılından sonra buna başvurmayı planlıyorsanız eğer çok iyi planlamanız gerekiyor. Gerçekten bu 2-3 aylık bir şey falan değil. Kesinlikle 8-9 ay sürüyor aşamalarınız. Önce okulları bulmak gerekir arkadaşlar. Eğer Türkiye'den de başvuracaksınız, Amerika'dayken de bakacaksınız, web sitelerden araştırabilirsiniz. Okulun seviyesi, okulun ücreti tabii ki size uymalı. Yani çok uçuk rakamlar belki ödeyemezsiniz. Bunlar uymalı. Gereksinimleri neler, ne istiyorlar, dil konusunda ne istiyorlar, sınavlardan ne istiyorlar, hangi bölüm size daha uygun o okulda okumak için vesaire bunları araştırın. Hadi okulumuzu bulduk diyelim. İngilizcemizin de cepte olması gerekiyor. Türkiye'den geleceklere sesleniyorum. TOEFL, IELTS'e hazırlanabilirsiniz daha önceden bu hazırlık aşaması için. Au pair için burada olanlarda onların 2 tane şansı var. Çok güzel bir şeyden bahsedeceğim şu an. Birincisi IELTS ya da TOEFL çoktan almış cebinde olan bir insan olabilir. Ya da ikincisi bu konuda endişeli olan birisi olabilir. Hemen size yardımcı oluyorum. Bu bir öneri. Ben ne yaptım arkadaşlar? Burada üniversiteyi araştırdıktan sonra bir tane üniversite buldum. Hatta birçok üniversite buldum. Onların anlaşmalı olduğu dil okulları vardı. Onların arasından da kendime en uygun olanı seçtim. Üniversiteyi seçtim önce. Sonra anlaşmalı olduğu dil okuluna giderek gereken level'i tamamladıktan sonra senden, yani üniversite seni kabul ediyor İngilizce anlamında. Senden IELTS ya da TOEFL istemiyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi gerçekten? Yani bu çok güzel bir fırsat ve bunu kaçırmamak gerekiyor cidden. Hem hızlı ve kolay yoldan üniversiteyi kabul edilmiş oluyorsunuz İngilizce maksadında. Evrak geçmeden önce şunları size anlatmak istiyorum. Neler önemli yüksek lisans okuyacaksanız. Arkadaşlar burada istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz gerçekten. Bazı çok hani önemli meslekler değil mi? Çok hani spesifik derece gereken meslekler dışında belki bu doktorluk olabilir. Bunları tabii ki kafanıza göre okuyamazsınız, yüksek lisansını yapamazsınız. Ama IT olsun, business olsun, management olsun bunları herkes yapabiliyor açıkçası. Herkes dediğimde başka bölümlerden mezunu olan insanlar bu bölümlere de başvurabiliyor. Ben makine mühendisliğinden mezunum ve IT okuyorum şu an. IT yüksek lisansı yapıyorum. Çok da memnunum gerçekten ve ben makine mühendisliğini çok sevmiyorum. IT'ye şu an aşığım. Yani o kadar. Çok seviyorum. Bilmiyorum artık hani o iş sektöründe neler yapacağım onu gerçekten hiç bilmiyorum. O konular hakkında belki daha sonra bir video çekebilirim. Neyse gelelim konumuza. Sizin Türkiye'deki okulunuzda okuduğunuz bölümden mezun olduğunuza dair mezuniyet belgeniz, transkriptiniz, İngilizcesi. Bu İngilizcesinin kesinlikle resmi olması gerekiyor. Herhangi böyle bir elden çevirme bir İngilizce olamaz. Noter tarafından onay verilmiş bir translator tarafından ya da işte okulda resmi veriyor gerçi. Okuldan da alabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın, size bir önerim olsun. Türkiye'den geleceklere, yüksek lisansa başvuracaklara. Orada kapalı zarf içerisinde transkriptini alırsanız üzerine de mühür bastırın okuldan. Burada problem yaşamazsınız. Çünkü west.org'a bu belgeyi yolluyorsunuz. Bu şekilde sizin Amerika'daki denkliğinizi ölçüyorlar.
Yani Türkiye'deki GPA'niz atıyorum 4 üzerinden 3.7 ise belki burada 3.5'a geliyor. Belki 3.8'e geliyor. Bunu hesaplıyorlar. Bu çok önemli bir mevzu. Açık bir zarfla gelemezsiniz. Açık zarfla gelemezsiniz. Mühürsüz bir zarfla gelemezsiniz. Eğer buradasınız diyelim ve Türkiye'ye dönme imkanınız yok, bunu alamayacaksınız, ne yapacaksınız? Tabii ki Türkiye'ye fax çekiyorsunuz üniversitenize ve onlar size aynı zarf, kapalı zarfı west.org'a direkt yolluyorlar. Ama bu süreç uzun sürüyor. İşte zaten ben de bunu yaptım ve uzun sürdü. Bunları neden şimdi size anlatıyorum ki en azından her şeyinizi biraz böyle aşama aşama yönetebilirsiniz. Çünkü benim bu west.org'la olan evrak ve işte transkriptimi değerlendirme süreci iki ayımı buldu neredeyse. Çünkü Türkiye'den evrak bekle, onların aşaması uzun. Benim evrakları topla, ulaştır, karman çorman. Yani translator bile buldum burada, yani İngilizce translator'ım yok diye. Çok zordu. Bunları daha önceden ayarlayabilirsiniz. GPA'niz çok önemli arkadaşlar. Türkiye'deki mezuniyetinizde Türkiye'den kaçta mezun olduğunuz önemli. Çünkü bazı okullar 3'ün altına kabul etmiyor. Bazıları okullar 2.5'ün altına kabul etmiyor ki 2.5'ün altına zaten okul artık kabul etmesin yani. Ama kabul edenler de var. Böyle de düşünmeyelim. Yani kabul etmesin diyorum ama hani biraz çok düşük kalıyor. Artık okulun seviyesi de düşüyor açıkçası. Buradaki okulun seviyeleri neye göre oluyor? Eyaletlere göre oluyor. İşte okulun başarılarına göre oluyor. Okulun işte kampüs büyüklüğü vesaire her şey değerlendiriliyor tabii ki. Benim okuduğum okul çok kötü bir okul değil. Wow ötesi bir okul değil. İyinin üstünde. Yani ortanın üzerinde diyebilirim. O yüzden memnunum. Devlet okulu değil, özel okul. Ama gerçekten ben çok memnunum okulumdan. Artık okul fiyatlarına gelelim. Çok özür dilerim. Önce bir şey bitireyim ben. Okulun sizden isteklerine geçelim. Evrak işleriniz tamam diyelim. Evrakların tüm detaylarına girmiyorum arkadaşlar. Çünkü okulun istekleri artık değişebiliyor. Çünkü sizden bazı sınavlar da isteyebiliyorlar. Bunlar da önemli nokta. Bazı bölümlerin özel spesifik sınavları oluyor. Mesela GRE sınavına girmeniz gerekiyor. Bunları araştırın. İşte hangi bölüm okuyacaksınız. Benim girmeme gerek yoktu. Benim bölümüm istemedi. Sınavları verdiniz diyelim, IELTS TOEFL'ınız cepte ya da işte burada bir okudunuz, işte eşliği vardı, onu da aldınız, okey. Ondan sonra okula bütün hani şartlarınız kabul ediliyor. İşte geldi artık para faktörüne arkadaşlar. Artık biraz da para faktöründen konuşalım. Bu nasıl oluyor? İki tane option'ınız var. Bir tanesi siz ya kendinizi sponsor olarak göstereceksiniz. Paranızı kendi hesabınıza koyacaksınız ve bunun proof'unu alıp, yani kağıt dokümanını alıp bu şekilde yollayacaksınız. Ya da ailenizden herhangi birisi sponsor olacak. Bu şekilde istenilen miktarı hesaba koyacaksınız. Bu nedir arkadaşlar? Size istenilen minimum miktar söyleyecek üniversite. Bunu sponsorun hesabına gösterebilmelisiniz. Gösterebilirsiniz demeniz sizin çalışmadan bu okulda okuyabileceğinizi gösterir. O yüzden bu çok önemli bir şey. Bu sebeple de okul sizi alıyor ya da almıyor. Yani tek olay sizin skorunuz, GPA'niz değil. Şu şekilde oluyor o miktar. Atıyorum okulun fiyatı $20.000 diyelim yıllık. Onun içine işte yemek masraflarını koysa, işte ev olayını falan koysa, işte $10.000 ekle ona falan, $30.000 diye sizin para göstermenizi bekliyorlar mesela. Bu çok önemli arkadaşlar. Bazen, ben şimdi açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız tabii ki bu parayı gösteremeyebilirler. Bu yüzden ne oluyor? İşte onun tanıdığı, bunun tanıdığı, o para alınıyor, o hesaba konuluyor, gösteriliyor, sonra daha sonra çekiliyor. Olabilir. Yani çaylar tükenmez. Hedefinizin arkasında durun. Yapabilirsiniz, inanıyorum. Gelelim ki bana en çok sorulan soru. Au pair'ken bu parayı kazanabilir miyiz, çıkartabilir miyiz? Arkadaşlar, yalan söylemiyorum. Hayır. Net bir şekilde söylüyorum. Çok zor. Yapan varsa helal olsun. Ama şöyle örnek veriyorum, ben kendimden örnek veriyorum arkadaşlar. $10.000 yıllık kazanıyorsak eğer, $10.000'ın yani ne kadarını sizce cebimize koyabiliriz? Sıktın dişini, hadi hiçbir şey yapmıyorsun falan. Maksimum 8.000, 7.000 maksimum. Belki 8.000 olmaz ya. 7.000. Yani çünkü neden biliyor musunuz? İlla ki bir şeye para vereceksiniz arkadaş. Yani hani bir yerden bir yere ulaşayım hadi. Yani dışarıda canım küçücük bir şey çekti onu alayım derken bir de paranız gidecek. Bu yüzden de yani zaten normal bir rakamlara baktığımız zaman bir insan, Amerikalı bir insan en az dışarıda para harcamaya $1.000-2.000 harcıyor aylık. Yani siz düşünün 12 ayda aslında normalde harcadığı o au pair parasının hiçbir şey, nothing.
Çok özür dilerim ama avantajları çok fazla arkadaşlar. Çünkü siz biraz dişinizi sıkacaksınız. Kalmaya para vermiyorsunuz. Yemeğe para vermiyorsunuz. Bu yüzden o gelen aslında $10.000 da sizin cep harçlığınız oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Aslında çok kötü bir olay değil yani. Kıyafete para veriyorsunuz. Belki işte şiir görmeye para veriyorsunuz. Ya da işte yatırım yapıyorsunuz vesaire. Ama çok uçuk bir rakam değil. Yani sakın düşünmeyin, ben o parayı biriktireyim de işte şöyle yapayım falan. Çok uçuk böyle hayallere kapılmayın. Her neyse. Şimdi ben şöyle örnek veriyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı okul fiyatları ne kadar? Bir döneminiz, yüksek lisans dönemim, valla ben $5.000 falan duymadım hiç. Olan da vardır bir sömestre. Hadi en az $6.000'dan başlıyorsa $15.000'a kadar çıkar. Benim okulum yaklaşık $10.000. Bir sömestri, sadece bir yıl demiyorum, bir sömestri. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, şu saçım çok mu sönüp duruyor ya? Bu demek oluyor ki arkadaşlar, yani mesela benim okulumun bir kredi başına para ödüyorsunuz. Bir kredisi 1200 olması lazım galiba en son. 1200 de 1300 öyle bir şey. Ve eğer siz F1'la burada olacaksanız, yüksek lisans okuyacaksanız sizin full time öğrenci olmanız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? 9 kredi almanız gerekiyor bir dönemde. 9 kredi demek 9 çarpı o bir kredi başına gelen para demek. Yani sizin bir sömestrde yaklaşık $10.000 falan para ödemeniz gerekiyor. Okuldan okula değişiyor. Bu rakam kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bazı okullar daha ucuz. 6.000 olan da var, 7.000 olan da var. Duydum. Ama benim okulum biraz daha fazla. Bunları değerlendirebilirsiniz bütçenize göre. Ondan sonra şimdi şeye gelelim artık. Biraz bana au pair'den yola çıkacağım artık. Au pair bittikten sonra yapabilir miyiz Seda? Sence nasıl olur vesaire? Kesinlikle yapabilirsiniz, neden olmasın. Ama au pair'ken arkadaş zor. Vallahi zor. Yapan var. Yani ama o yapanları ben biraz daha görüyorum. Biraz da aileden daha fazla şanslı olanlar. Yani şöyle bir şey de var. Umarım şanslı olursunuz arkadaşlar. Bazı aileler okul parasını da karşılıyor ya. Yok böyle bir dünya. Hani gerçekten öyle bir aile olsun. Öpün başınıza koyun ya. Okul parasını karşılamak nedir arkadaşlar? Yani ciddi anlamda söylüyorum. Çok yüksek bir miktar ve aile bunu karşılıyorsa çok iyi yani. Orada 3 yıl bile au pair olunur yani. Çünkü o çok iyi bir şey. Her neyse bazı ailelerde sponsor oluyor size. Sponsor aslında size tamamıyla okul parası ödemiyor ama hesapta para gösterdiği için de en azından vizeyi almanızı sağlıyorlar buradaki aile. Ama bunun dezavantajı da olabiliyor. Eğer Amerika'daki aileyi sponsor olarak gösterirsen de şöyle düşünüyorlar. Senin Amerika'da kalacakmışsın gibi düşündükleri için de vize alamama şansın olabiliyor. Bunun da dezavantajı var. Çünkü kendi ailen, asıl ailen Türkiye'den birini gösterdiğin zaman bu kız zaten ailesine bağlı, geri dönecek diye düşünüyorlar ve vize verebiliyorlar. Bu şekilde artık vize konusuna geçebilirim. Çok özür dilerim, bir şey daha eklemek istiyorum. Ben aslında şunu öneriyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde birinden destek almayacaksınız. Kendiniz ödeyeceksiniz. Hadi belki burada çalışırsanız diyelim. Yani çalışma imkanları da okulda çalışabilirsiniz. Okulun bir Starbucks'ı olabilir. Ya da okulun etrafında yakın çevrede çalışabilirsiniz. Yasal çalışabilirsiniz. Ya da işte bir staj yapabilirsiniz. Stajdan para veriyorlar. Orada çalışabilirsiniz. Bu şekilde karşılarsınız. Bebek bakıcısı olabilirsiniz. Bebek bakıcısı olmak aslında yasa dışı olacak ama yapabilirsiniz yani. Artık bu size kalmış. Önermiyorum da artık altını çizeyim, ben önermiyorum, ben yapmıyorum. Ama işte yapanlar var, duyuyorum. O yüzden bu artık size kalmış. Gelelim en önemli konuya aslında, vize. En çok sorulanlardan bir tanesi. En az 1 yıllık vize alıyorsunuz. 3 yıl olabiliyor. En fazla 5 yıla kadar veriyorlar. Arkadaşlar bana en çok sorulan soru. Siz au pair'ken au pair bittikten sonra Türkiye'ye dönüp buradan mı başvurmalısınız yoksa oradan mı başvurmalısınız? Bu gerçekten çok önemli bir soruydu. Ben de çok sormuştum. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben Amerika'dan sizin başvurmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Neden? Birincisi, gezmeyi seven bir insansanız, ailenizi çok özlüyorsunuz, yazın ailenizi görmek istiyorsanız başvurmayın. Çünkü siz başvurduktan sonra size vize vermeyecekler, bir kağıt verecekler ve o sizin pasaportunuzda kalan, burada yasal bir şekilde kaldığınızı gösteren bir belge olacak. Bu yüzden de yurt dışına çıkamazsınız. Okulunuz bitmeden yurt dışına çıkamazsınız. Ne kadar kötü bir şey. Hele benim için çok kötü bir şey. Ben dünyayı gezmeyi hedefleyen bir insanım. Yapamam herhalde. Ve özellikle zaten aile faktörü en önemli faktör.
Diğer bir konuya geliyoruz. En kötü yanı bence verdiğiniz ziyan, yani o zaman bekleme süreci. Türkiye'deki gibi konsolosluğa gidip işte direkt cevabını almıyorsunuz arkadaşlar. Eğer Amerika'da başvurursanız işte kim 3 ay bekliyor, 6 ay bekliyor, ben 1 yıl bekleyeni de duydum. Hatta 1,5 yıl bile bekleyeni duydum. İnanabiliyor musun? 1,5 yıl boyunca okula başlayamıyorsun. Parana yazık oluyor. Hala au pair olamıyorsun. Aile, belki istesen yasa dışı yapabilirsin ailenin yanında ama yapmama olasılığın çok yüksek. İş ne yapacaksın? Yani yasa dışı mı çalışacaksın? Artık hani seni zorla atabilecek şeylere giriyor artık, anladın mı? Büyük risk alarak. Ama şöyle söyleyebilirim, sizin vize alma riskiniz daha düşük. Yani bazı insanlar çok kötü yönlendiriyor. Diyor ki işte Türkiye'den, Amerika'dan alırsan alma şansın daha yüksek. Ben avukatlarla bile konuştum. Alma riskiniz daha düşük. Umarım bu ses sizi rahatsız etmiyordur. Arkadaşlar, bu yüzden sizin Amerika'da bence vize almanız risk daha size kötü avantajlar olacak, dezavantajlar olacak ve daha alma riski daha düşük olacağını düşündüğüm için önermiyorum. Türkiye'den alırsanız ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de çok yüksek bir risk. Yani ben şunu çok iyi anlıyorum, acayip derecede anlıyorum çünkü ben yaşadım. Siz burada bir hayat kurmuşsunuz, her şey yolunda, çok mutlusunuz ve ardından Türkiye'ye gitmeye karar alıyorsunuz. İşte Türkiye'ye gittiğiniz zaman şöyle düşünüyorsunuz, ay benim buraya gelemem imkanım da var ya vesaire falan. Bir böyle burukluk oluyor. Ama o vizeyi aldıktan, geri geldikten sonra da ailenizi görebileceksiniz istediğiniz gibi. Özgürsünüz. Elinizde tapu gibi vizeniz var arkadaş. Yani çok iyi. Ama şöyle söyleyeyim, ben şimdi benim başıma geleni anlatayım hemen. Bu video artık hani böyle 1 saat, 2 saat yapmadan umarım yani 30 dakikanın altında olur bu video. Hatta 20 dakikanın altında olur umarım. Ben başıma ne geldi, tüm samimiyetini anlatıyorum. Ben buradan ayrılmadan önce, Amerika'dan ayrılmadan, au pair'im bitmeden önce vizemi Türkiye'de almıştım. Yani vize tarihimi belirlemiştim İstanbul üzerinde. Yani şöyle olacaktı, ben havaalanında indim ve ilk olarak arkadaşımda kaldım o gece. Ondan sonra ertesi günde benim vizem vardı. Vize görüşmesine gittim, oturdum. Sağımda solumda duyuyorum. Yani şurada zaten 2-3 adımlık yerde artık o vizeyi veren insanlar konuşuyorlar. Türkçe konuşan var, İngilizce konuşan var. Çok kişi alamadı. Zaten o zaman gündem çok kötüydü. Ben dedim ki eyvah dedim. Ben kıyafetlerimi bile almamıştım yani Amerika'dan. Eşyalarımı bırakmıştım. O kadar hani net, emin bir şekilde gelmişim yani Türkiye'ye vize alacağım. Geldim. Çok bir soru sormadılar. Vizeniz reddedilmiştir. Ben böyle kaldım. Nasıl yani? Hani nedenini söyler misiniz? Nedeni bu kağıtta yazıyor diyor. Herkes aynı kağıdı veriyorlar. Herkes mi aynı kategoriye giriyor? Bu da çok saçmaydı. Öyle üzüldüm, ağladım, ettim falan derken ondan sonra sağ olsun Truva bana çok yardım eder. Truva'yı ben çok seviyorum. Au pair'e geldiğim ajans. Onlar bana yardım ettiler, akıl verdiler. Aslında onlarla çalışmıyorum yani hani ama sağ olsunlar bana yardım ettiler. Ardından Ankara'ya 3 gün sonra tekrar bir randevu buldum. Normalde imkansız arkadaşlar yani 3 gün sonra randevu bulmak. Normalde en az 10 gün. Ardından da oraya gittim. Sadece şunu değiştirdim. Bunu neden size söylüyorum? Çünkü çok gerçekten paylaşmak istiyordum size öneri olsun diye. Şimdi sizin bunu söylemeyi de unuttum bu arada. Yüksek lisansa bulduğunuz okul başvurduktan sonra application fee veriyorsunuz. Artık bütün evraklarınız BES'ten vesaire falan gidiyor. Sponsor evraklarınız gidiyor. Her şeyiniz ulaştı. Ardından kabul mektubunuz geliyor eğer kabul edilecekseniz. Kabul mektubunuz geldikten sonra da size I-20'nizi yolluyorlar. I-20 nedir arkadaşlar? Esasen sizin çok önemli bir evrağınız. Sizin Amerika'da kalmanızı sağlayan tek evrak. Vize sizin Amerika'ya giriş noktanız. Ama vizeyle kalamazsınız. Çünkü sizin vizedeki bir amacınız olması lazım. Eğer F1'le geliyorsanız okula kayıtlı olamadan burada kalamazsınız. Bu yüzden I-20 demek okula kayıt belgenizi gösteren belge. Bu yüzden I-20 üzerinde yazan yıl sayısı size genelde 1 yıllık verecekler I-20'yi. 1 yıllık I-20'yi 2 yıllık vizeye başvurmayın arkadaşlar. Bu size bir tavsiye olsun. İlkinde ben öyle yaptım. Belki nedeni başkaydı. Belki de bu yüzden ben vize alamadım. Bilemiyorum. Orası net değil. Ama sonra Tuğba bana tavsiyede bulundu. Dedik ki işte senin I-20'nin 1 yıllık, 2 yıllık vizeye başvurma. 1 yıllık başvuralım. Tamam dedim. Başvurdum. Sonra Ankara'ya gittim.
önümdeki 5 kişi, 6 kişi vizeyi alamadı. Ben hala böyle bir hayal kırıklığı diyorum ki alamayacağım, aynısı olacak, ne yapacağım. Sonra ardından bana geldi. Bir anda bana bir güç geldi böyle. Çat 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 her şeyi söyledim. Bu burada buna bakabilirsiniz, şuna bakabilirsiniz vesaire. Amacımı belirttim bilmem ne. Bu arada arkadaşlar ben önce İngilizce dil okulu için başvurmuştum öğrenci vizesine. Çünkü benim 2 levelimi tamamlayıp ondan sonra üniversiteye geçmem lazımdı. Sonra bana demez mi o insan? Sizin İngilizceniz çok iyi, neden tekrardan İngilizce için gidiyorsunuz? Au-pair'lik yapmadınız mı? Ben de ondan sonra dedim, ben bunu yüksek lisans için yapıyorum. Çünkü okulun anlaşması olduğu bir ülke. Zaten okulun anlaşmalı olduğu bir dil okulu. Zaten kağıdın üzerinde de yazıyor anlaşmalarına dair bir şey dedim. O zaman inandım ve doğru da aslında. Ardından da bana 5 yıllık verdi. 5 yıllık vize aldım. Yani düşünürsek ben 2 yıllık vizeye başvururken alamamıştım. 1 yıllığa başvurdum, 5 yıllık aldım. Bu da artık şans mı desek, güzel mi geçti desek böyle açıklayabiliriz. Bu şekilde vize olayları da, yani bunu siz değerlendirin, siz düşünün, ne yapacağınıza karar verin, emin olun, yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi imkanlarınızla da bir şeyleri başarabilirsiniz, buna emin olun. Siz bence anladınız ne demek istediğimi. Okuldan iş bulursunuz vesaire, her türlü bir şey yaparsınız, pes etmeyin. Burada okul okumak kolay arkadaşlar, yani ben küçümsemiyorum ama bilmiyorum, bana kolay geldi. Belki de ben makine mühendisliği okuduğum için bana biraz kolay geldi, IT okumak belki bana kolay geldi. Ama ben şu an bölümümü çok seviyorum, gerçekten bayılıyorum. Ben makine mühendisliğini çok sevememiştim açıkçası. Şu an ben bölümümle neler yapabilirim diye can atıyorum gerçekten. Zaten Amerika'da şu an en revaçta olan sektör IT sektörü. IT ne demek arkadaşlar? Information Technologies. İnformasyon teknolojileri. Bunun hakkında belki daha ileride bir farklı videolarda çekebilirim, işte kendi bölümümle olsun ya da iş sektörüne girersem iş sektöründe neler yapıyoruz gibi video olabilir. Bu arada hemen çok uzatmıyorum, bu video artık bence bitti sayılır. Sorularınızı atladıysam eğer hala aklınızda bazı sorular varsa, özel olabilir ya da işte genel olabilir, lütfen aşağı yazın. Özelse bana mail atın ya da Instagram'a ulaşın. Instagram sayfamı şurada göstermek istiyorum size. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Olabildiğince sorularınızı cevaplamak isterim. Eğer bir sonraki videolar hakkında bir öneriniz varsa bunları da açın. Bu arada ben artık hani au-pair değilim. Bu yüzden au-pair hakkında videolar size paylaşamayacağım. Sadece bu şekilde bir bilgilendirme oldu. YouTube kanalımda daha çok ara sıra makyaj, stil, öneri, alışveriş, hobi, bu tarz şeylere yer vermek istiyorum. Vloglara yer vermek istiyorum. Şu ana kadar birçok ülke gördüm. Birinde ya da 2 tanesi çoktan vlogum var aslında. Belki paylaşabilirim sizinle ama biraz zaman bekliyorum özel hayatımı biraz daha açabilmek için. Ama sizlere biraz daha vlog tarzı videolarla paylaşmak istiyorum. Bu şekilde umarım beni izlemekten memnunsunuzdur. Videolarımı seviyorsanız, diğer videolarımı da görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.